Aslında hiçbir problemi olmayan ancak üzeri çok kirli olduğundan ve aracı uzun yıllar sorunsuz şekilde kullanmak istediğimden dolayı direksiyon pompasının temizlik ve revizyonunu yapmaya karar verdim. Çatlamış ve değişim zamanı gelmiş hortumlardan birinin ucunu çıkartarak pompa kasnağını çevirip sistemdeki yağın büyük oranda bir kaba boşalmasını sağladım. Pompa üzerindeki diğer hortum ve rakorları söktükten sonra pompayı blok üzerine sabitleyen 2 adet cıvatasını sökerek dışarı alıyoruz. 33 yıldır teklemeden çalışan pompamızın ilk olarak yağ haznesinin kapağını açarak içerisinde bulunan günümüz araçlarında da bozulsun diye bulunmayan filtreyi söküyoruz. Pompanın tahrik kısmını gövdeden ayırmak için cıvatalarını sökerek kendimize doğru çekiyoruz. Parçalar ayrıldıktan sonra pompanın üstündeki bu kapağı da alıp tambur ve paletlere ulaştık. Türkiye'de paletli pompa olarak geçen bu model çalışma ömrü ve sessizlik açısından evladiyelik bir pompadır diyebilirim. Paletleri tek tek söktükten sonra tambur üzerinde bulunan bu sekmanı çıkartarak şaft ve pompa gövdesini de birbirinden ayırdım. Gövdenin diğer parçasında bulunan yağ haznesinin de içindeki cıvataları sökerek depoyu da ayırarak bir kenara alıyoruz. Sökülen tüm parçaları temiz bir bezin üzerine dizdikten sonra bunlara bakacak olursak değişimi yapılacak olan filtre, pompada kullanılması gereken tüm contaları içeren ve FEBI tarafından işbirliğimiz sonucunda gönderilmiş tamir takımı ile aracımın direksiyon sistemine uyumlu FEBI direksiyon yağını birazdan yapacağımız işlemlerde kullanacağız. İrili ufaklı tüm pompa parçalarının temizliğini detaylı bir şekilde temiz bir bez kullanarak gerçekleştirdim. Dış yüzeye ait parçalarda hala yoğun kirler olduğundan bunların izolasyonunu yaparak biraz da cebri temizlik işlemine tabi tutacağım. Pompa etiketinin zarar görmemesi adına perçinlerinden kurtarıp çıkarttığımız bu parçayı da bir köşeye alıp az önce bahsettiğim parçaların hepsini güzelce temizliğe başladım. Bu noktada kirlerinden arındırılmış bu parçaları bir de boyamak istediğimden açık alanda işlemlerime başlıyorum. Boyama işleminin ardından 24 saatlik bir kuruma süreci geçtikten sonra dış yüzeyin kalitesine bakacak olursak sanırım hoşunuza gitmiştir diyerek işlemlerime keçe değişimiyle devam ediyorum. Gövde üzerindeki keçeyi kanıttırıp çıkarttıktan sonra tamir takımının içinden çıkan bu keçeyi uygun çapta bir lokma kullanarak yuvasına oturtuyoruz. Montaj aşamasında pompa elemanlarını yağlamak amacıyla direksiyon yağından bir fıt çekerek şaftı yağlayıp yuvasına takıyoruz. Paletlerin tambur üzerindeki montaj yönlerine dikkat ederek hepsini yağlayarak yuvasına yerleştirdim. Tabi bu süreçte pompa elemanlarının bağlantı noktalarında kullanılan contaların da yenilemesini gerçekleştirerek dikkat edilmesi gereken tüm detayları YouTube kanalında sizlere gösterdim. Kapaktaki contasına kadar yenilenmiş olan pompamızın temizlenmiş etiketini de yapıştırarak kendisini sizlerin beğenisine sunuyorum. Tekrar araca dönecek olursak pompayı montajladıktan sonra çatlamış olan hortumları da yenileyerek hazneden yeni yağın dolum işlemini gerçekleştiriyorum. Yine dönüş hortumlarından birini açık bırakarak kasnağı birkaç tur elimle çevirip paletlerin yağ ile buluşmasını sağladım. Bu işlemin ardından tekerlekleri sağa ve sola çevirerek sistemdeki eski yağın açık olan hortumdan dışarı atılmasını gerçekleştirdim. Bu işlemi birkaç kez daha tekrarladıktan sonra yağ seviyesini kontrol edip işlemlerimizi sonlandırıyoruz. Ne dersiniz, tekerleklerin yönlendirme gücü ilk günkü gibi olmuş mudur?